Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bal kabağını kim sevmez ki? Biz de çok seviyoruz. Bu görmüş olduğunuz bal kabakları Afyon'daki tarlalarımızda yetiştirdiğimiz bal kabakları. Sağ olsun kuzenim gelirken Afyon'dan İstanbul'a bana da bu bal kabaklarından getiriyor. Bir yıl boyunca biz yiyoruz. Şu arkadaki 2 bal kabağı bu senenin mahsulü. Öndeki rengi biraz daha sarı gibi olan, turuncu gibi olan da geçen senenin mahsulü. Eğer uygun şartlarda saklarsanız bal kabağı bozulmaz. Bir sene boyunca tazeliğini korur. Bugün sizinle ne yapacağız? Tabii ki bal kabağı tatlısı yapacağız. Fırında yapacağız ve aynı zamanda tencerede yapacağız. Bakalım hangisini beğeneceğim? Videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Bir kıl testere alıyoruz arkadaşlar. Bu kıl testereyle bal kabaklarımızı kesiyoruz. Kesmesi biraz zor olabilir ama bizim bal kabağımız gayet kolay kesildi. Eğer kabak çekirdeğini seviyorsanız bal kabağın içindeki kabak çekirdeklerini sakın atmayın. Kabak çekirdeklerinin faydası, nasıl kurutulur? Bununla da ilgili bir videom var arkadaşlar. O videomu da izleyebilirsiniz. Biz çok seviyoruz ve 2 senedir biz kendimiz hazırlıyoruz. Kabak çekirdeklerini ayırıyorsun. Aferin de ablası. Aferin sana. Kızım onları tek tek ayırıyor. Kabak çekirdeklerini biz onları sonra kurutacağız. Ve kış boyunca yiyeceğiz. Çıtır çıtır. Ben kabak çekirdeğini çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bal kabaklarımızın kabuklarını soyduk, dilimledik. Burada yaklaşık 2 kilogram bal kabağı var. Üç su bardağı toz şekerimiz var. Arzuya göre bu şeker miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Böyle yayvan kapaklı bir de tenceremiz var. Şimdi kabaklarımızı İstediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. Küçük istiyorsanız küçük dilimler halinde, büyük istiyorsanız büyük dilimler halinde kesebilirsiniz. Ben yaklaşık 2 parmak kalınlığında ya da 3 parmak kalınlığında dilimledim. Evet, tencereye alıyoruz. Üzerine 3 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi arzuya göre şeker miktarını arttırabilirsiniz. Biz çok şekerli yemiyoruz. Ve kapağını kapatacağız arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa bir gece, eğer vaktiniz yoksa 4 ila 6 saat arasında şekerde dinlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde kapağını kapatıp buzdolabına koyacağım. Bir gece dinlendireceğim. Bir gece dinlendirdik. Bal kabaklarımız suyunu bıraktı. Şekerimiz eridi. Şimdi bu bal kabaklarımızı bir fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Dış kabuk taraflarını alta yerleştireceğiz. Evet, kabaklarımızı güzelce fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerine de şerbetinden, suyundan ilave ediyoruz yeteri kadar. Kalanını da arkadaşlar ocakta pişireceğiz. Daha sonra bir pişirme kağıdını arkadaşlar bu tepsinin üzerine kapatıyoruz. İyice kapatacağız. Sebebi de yumuşayana kadar böyle pişirme kağıdıyla pişireceğiz.
Çünkü birdenbire yansın istemiyorum. Karamelize olsun istemiyorum. Çünkü öbür türlü çok fazla karamelize oluyor. Bunu istemiyoruz. Kenarlarını da kıvırıyorum ki fazla hava almasın. Bu şekilde 200 derece ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Evet. Yarım saatin sonunda çok güzel arkadaşlar, bal kabaklarımız yumuşadı. Üzerindeki fırın kağıdını alıyoruz. Size yumuşaklığını göstermek için bir çatal yardımıyla göstereceğim. Bu şekilde yumuşamış olacak. Daha sonra da üzeri biraz daha karamelize olsun. Şerbeti daha kıvam alsın diye biraz daha pişireceğiz arkadaşlar. Fırında bal kabağımız hazır. Şimdi de arkadaşlar tencerede ve ocakta yapacağız bal kabağımızı. Kalan bal kabaklarımızı ocağa alıyoruz. Her iki yöntem de pratik bir yöntem. Ama eğer evinizde fırınınız yoksa ve bal kabağı tatlısını seviyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Kısık ateşte kaynayana kadar altını açıyoruz ocağın. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve şerbeti çekene kadar, biraz karamelize olana kadar pişiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi karamelize oldu, şerbetini çekti. Gayet güzel oldu. Şimdi dinlendirip servise alacağız. Evet, fırında pişirdiğimiz bal kabaklarını tabağımıza alıyoruz. O gün misafirlerim de vardı. Misafirlerimize de ikram ettik. Üzerine ceviz koyuyoruz. Ceviz çok yakışıyor bal kabağına. İstediğiniz çerezi koyabilirsiniz ama ceviz çok yakışıyor. Ve tahin. Üzerine tahin gezdirebilirsiniz ama tahin sevmiyorsanız tahin dökmek durumunda değilsiniz ama tahin de çok yakışıyor bal kabağına. Gayet güzel oldu. Fırında tahinli, cevizli bal kabağı tatlımız sunuma hazır, yemeğe de hazır. Sıra geldi ocakta pişirdiğimiz bal kabağı tatlısına. Bakalım o nasıl olmuş? Evet, işte karşınızda ocakta pişirdiğimiz bal kabağı. Bu da kaymaklı, cevizli bal kabağı tatlısı. Ben hangisini seviyorum? Ben tabii ki fırında yapılanı daha çok seviyorum ama kaymaklı seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun. Başka videolarımda görüşmek üzere.